Agartha ile Şamballa'nın çatışması. Tibet, azametli Himalayalardaki bu mistik ülke, dünyanın psişik merkezi olarak saygı görür. Üstadlar gözden uzak manastırlardan, gezegenlerdeki kozmik efendiler ile telepatik görüşmeler yaparlar. Metafizik alemlerde iyilik ve kötülük güçleri insanlığın ruhu için çekişirler. Hint-Tibet tradisyonları biraz karışık olsa da yerin çok aşağılarında saklı olan ve bütün kıtalarda bulunan gizli girişlerden, tünellerle yaklaşılan Agartha'dan söz ederler. Yıldızlardan gelen uzaysal varlıklar tarafından kurulan bu yeraltı medeniyetinin tarihi, anlaşıldığına göre dünyamızın ilk günlerine kadar uzanmaktadır. Burası, Uranüs'ün oğulları ile Satürn arasında çıktığı sanılan uzay savaşından sonra Elohim ya da Saykoplar için bir yeraltı sığınağını teşkil etmiş olabileceği gibi muhtemelen bir zamanlar gezegenimize tehdit etmiş olan kozmik bir afetten kaçmak için de kullanılmış olabilir. Mu ve Atlantis'ten uzaklaşan göçmenlerin yer altına kaçtıkları söylenir. Dünyanın her yanındaki mistik kardeşlikler yerin kilometrelerce altında bulunan psişik bir medeniyet ile Tibet'teki üstadlar arasında bir bağlantı bulunduğunu ileri sürerler. İçi boş dünya kuramı taraftarları uçan dairelerin aslında yeryüzündeki ülkeleri gözlemlemek üzere kutuplardaki deliklerden geçerek dünyamızın içinden çıktıklarını iddia ederler. Ezoterik öğretiler Agartha'nın hakimini dünyanın kralı rütbesi ile anarlar. Yardımcıları durumundaki iki rahip kral ile birlikte insanlığın geleceğini planladığı söylenir. Sembolü Hitler tarafından çarpıtılarak kullanılmış olan kancalı haç yani svastikadır. 1920'lerde Gürcistanlı medyum Racy Anderson ihtiyar bir keşişle çıktığı gezi sırasında Agartha ülkesi üzerinde Budist inancını soruşturur. Bir Tibet manastırında hayvan derisiyle kaplı eski bir kitaba rastlar. Bu kitapta yüksek bir dağın üzerinde uçan yumurta biçiminde bir aracın bir Agartha taşıtının resmini görür. Ayrıca Tibet'in spiritüel lideri Dalai Lama'nın dünyanın kralı ile temasta olduğu söylentisini işitir. Efsanelere göre Agartha halkının iki dili vardır ve bunların her biri değişik bir dil konuşur. Aralarında dişli kuşlar gibi acayip hayvanlar da bulunur. Agarthalılar muazzam güçlere sahiptir. Okyanusları kurutabilir, ağaçları hızla büyütebilir, hatta ölüleri diriltebilirler. Söylendiğine göre yüksek dağlarda fiziksel kanıtlar bırakılmıştır. Karda acayip ayak izleri, Agartha dilinden tabletler ile yazılar ve içinde Agarthalıların gezdikleri taşıtların tekerlek izleri. Agartha ile yakından ilgili olan Şamballa'ya da Tibet'teki tüneller aracılığı ile ulaşılır. Burası bir zamanlar Gobi'deki büyük bir medeniyetin başkentidir. Ayrıca bazı tradisyonlar tarafından Kadim Asya denizindeki Beyaz Ada olarak da teşhis edilir. Kadim Tibet bilgilerine göre Agartha'nın kralları sol el yolunun izleyicileri olan kötülüğün destekleyicileri Şamballalı efendilerle mücadele etmektedir. Bu kozmik çatışmanın insanın spiritüel evrimini hızlandırmak üzere bir ilahi takdir olduğu söylenir. Agartha ile Şamballa'nın çatışmasından söz eden bu okült doktrin kişiyi bir ivaya sürükleyebilir. Cicero'nun belirttiğine göre Etrüksler Tages adında bir ilahi varlık tarafından eğitilmişlerdir. Tyrenius'un oğlu Tyson hükümdarlığı sırasında bir gün Tarkonia kenti yakınlarındaki bir tarlada köylünün biri sabanıyla çift sürerken toprağın içinden gri saçlı ve ihtiyar bir adam kadar bilge bir çocuk çıkar. Ulu Tanrı Tinia tarafından kanunların din ve kehanet sanatını Etrüks kralları Lukomenelere iletmek üzere gönderildiğini açıklar. Kahinler Libri Tagetici'yi böylelikle yazar. Bu kitap beşikten mezara kadar Etrükslerin yaşamını yöneten Etrüks İncil'ini oluşturur. Sanatçılar yaptıkları tunçtan heykellerde Tages'i saçsız, kısa boylu bir kişi olarak canlandırmışlardı. Acaba teleportasyon yolu ile ya da uzay gemisiyle başka bir gezegenden mi gelmişti? Birden yerin içinden belirmesi, yer altında mevcut olduğu söylenen Agartha'ya uzanan yeraltı geçitlerinden çıkmış olabileceğini akla getiriyor.
Bu çeşit spekülasyonlar sadece hayal ürünü değildir. Bugün İtalya'da ortaya çıkan ufak tefek yapılı dünya dışı kökenli yani insana benzer varlıklar, humanoidler hakkında geçerliliği ispatlanmış birçok kayıt mevcuttur. Bunların bazıları da yüzyıllar önce Toskana'da tezahür etmiş olabilir. Eski pek çok kaynakta bu gizemli yeraltı ülkesi olan Agartha'ya giden pek çok giriş ve geçit olduğu söylenmekte. Fakat geleneksel olarak Agartha'nın 4 girişi bilinmekte. Bir tanesi Gize'deki Sphinx'in pençeleri arasında, diğeri St. Michael tepesinde, bir üçüncüsü Broceliana'daki ormanların bir yarın içinde ve ana kapı ise Tibet'teki Şamballa'da bulunmaktadır. Profesör Doktor Torodisu'ya göre ki kendisi muhtemelen Alcide Okubenri'den aktarmakta, Pisagor'un bir öğrencisi olan Zalmoxis üstattan öğrendiğini öğretmek üzere Alesia'ya gelmiştir. Bu ifadeyi ele alırken oldukça ihtiyatlı olmamız gerekir. Çünkü bazı kişilerce bir filozof ve bazılarınca bir tanrı olarak kabul edilen Zalmoxis'in Pisagor'dan daha önceki bir tarihte yaşadığı sanılıyor. Trakyalı bir kabile olan Gateileri medenileştirdiği düşünülmekte. Bir rivayete göre Samos'ta Pisagor'un kölesiyken onun tarafından serbest bırakılmış ve kendi halkına dönerken onlara ruhun ölmezliğini öğretmiştir. Herodot'un onun hakkında tuhaf bir hikayesi vardır. Yerin altında inşa edilmiş bir evi vardır. Trakyalıların gözleri önünde kaybolarak aşağıda kendi inzivasına çekildiği ve 3 yıl orada kaldığı söylenmekte. Herkes öldüğünde hükmederek ağlamış ve en sonunda 4. yıl içinde tekrar ortaya çıkmıştır. Ve bu strateji sayesinde de vaat ettiği öğretiye inanmaları için insanları ikna etmiştir. Zalmoxis ve onun yeraltı ikameti üzerinde anlatılanları reddedecek ya da kabul edecek değiliz diye devam eder Herodot. Ancak kanımca o Pisagor'dan çok seneler önce yaşamıştır. Yerin altındaki ikamet yeri nedir? Üstadlara göre Zalmoxis, Atlantislilerce yurt edinildiği iddia edilen bazı hassas kişilerce UFO'ların kaynağı olduğuna inanılan yeraltı medeniyeti Agartha'ya inmiş olabilir. Gataeler ona bir tanrı olarak tapıyordu ve ölümden sonra başka bir hayatta onunla birlikte olacaklarına inanıyorlardı. Her yıl onun öbür dünyaya ait krallığına bir haberci gönderme yöntemi olarak havaya fırlattıkları bir savaşçıyı mızrakların ucunda yakalarlar ve böylece ona asil bir ölüm kazandırırlardı. Tarihçiler Zalmoxis mezhebinin Keltik dinleri ile Yakın Doğu halkları dinleri arasında doğal bir bağ teşkil ettiğini kabul ederler. Tarih kayıtlarının hikayelerindeki tutarsızlıklara rağmen meditasyon yapabilmek için yer altındaki bir inziva yerinde yaşamış olan ve ruhun ölmezliğini muhtemelen Pisagor'dan önce vaat eden Zalmoxis muhakkak ki bir bilge kişi ve bir insiyedir. Böylelikle o Pisagor'un öğrencisi değil, onun spiritüel üstadıdır. Ve onun hatırasına hürmetendir ki Pisagor, druidlerin dünyadaki en bilge kişiler olduğunu söylemiştir. Evet arkadaşlar, aslında Agartha ve Şamballa ile ilgili sayfalarca, hatta yüzlerce, binlerce kitap bulunmakta. Bunlarla ilgili kısa kısa bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.